Ormandaki gizemli cesetler. Dünyanın en karanlık köşelerine hoş geldiniz. Ormanların derinliklerinde insan aklının sınırlarını zorlayan pek çok olay yaşanmakta. Deep Web'in en karanlık noktalarında bulunan FBI'nin çözülemeyen dosyalarından 5 korkutucu vakayı sizlerle paylaşacağız. Kimi zaman cesetler hiçbir mantıklı açıklamanın bulunamadığı şekilde ortaya çıktı. Kimi zaman ise bu vakalar akıllara sadece bir soruyu getirdi. Bunu yapan bir insan olabilir mi? Yoksa ormanda saklanan gizemli varlıkların işi mi? Koca ayaktan esrarengiz yaratıklara, insanlığın akıl erdiremeyeceği ve çözülemeyen bu olaylara ışık tutmaya hazır mısınız? ...2004 yılının sonbaharın sonlarında evimin yan tarafında odun kesiyordum. Köpeğim Ginger yanıma geldiğinde eve doğru yürüdüm. Bana bir şey göstermeye kararlıymış gibi endişeli görünüyordu. Bir şeylerin döndüğünü hemen anladım. Çünkü onu bu şekilde hareket ederken gördüğüm tek zamandı. Ve 9 yaşında bir Golden Retriever'dı. Elbette o sırada bana ölü bir rakundan veya başka bir orman yaratığından farklı bir şey göstereceğini varsaydım. Hayatımın çokunu yaşayacağımı bilmiyordum. Benim adım Dale. Her zaman basit bir hayat yaşayan basit bir adam oldum. Birkaç bar kavgası ve aile içi anlaşmazlık dışında hiçbir zaman şiddet suçuna maruz kalmadım. Hayatım boyunca aynı küçük Wisconsin kasabasında yaşadım ve para kazanıp daha fazla araziye sahip olmak istediğime karar verdiğimde ev değiştirdim. Bu taşınma 43 yaşındayken gerçekleşti ve bu olay da yaklaşık 1,5 yıl sonra yaşandı. Mülküm yaklaşık 15 dönüm ve en yakın komşum yoldan sadece 1 mil yukarıda. Mülkümün yaklaşık 1/3 arka bahçemde ufukta uzanan ormandan oluşmakta. Diğer kısmı çoğunlukla çayır ve yola kadar uzanmakta. Arazimde huzur ve dinginlikten başka hiçbir şey deneyimlenmedim. Benim için cennetten başka bir şey değildi. Ama itiraf etmeliyim ki o korkutucu günden beri her şey değişti. Bir noktada Ginger'a yetişmek için koşmaya başlamam gerekti. Ormandan yaklaşık 20 metre uzaklaştığımda hızlandı. O sırada çürümenin kokusu burnuma çarpıyor olmalıydı. Sonsuz gibi görünen dalların ve dikenli çalıların arasından geçerken sürekli olarak adını seslendikten sonra onu gördüm. Ama hemen arkasında yatan şey neredeyse dengemi kaybetmeme neden oluyordu. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Filmlerde bile. Bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ama işte oradaydı. Elle oyulmuş bir ucu olan topraktan dışarı çıkmış bir kütük ve tepesine yakın bir yerde kazığa geçirilmiş bir insan vücudu. Bir sinek bulutu, açık mavi bir kot pantolon ve soğuk hava ceketi giymiş iri yapılı bir adamın etrafında uçuyordu. Sırtının alt kısmında bir yere kazığa geçirildiği için başı kocaman açılmış gözleri ve açık bir ağzı gösterecek şekilde sarkıyordu. Yüzünde hem dehşet hem de şaşkınlık ifadesi vardı. Bu da başına gelen her neyse muhtemelen çok ani olduğunu düşünmeme neden oldu. Cesedin başı durgun kan akışının yerleşmesinden dolayı oldukça şişmiş olsa da onu tanımadığımı hala anlayabiliyordum. Mülkümün çevresinde birçok yürüyüş parkuru var ve bu yüzden yabancıların bu bölgelerde dolaşıp keyifli yürüyüşler yapması hiç de alışılmadık bir durum değil. Bölgede her zaman kuş gözlemcilerini cezbetmiş gibi görünmekteydi. Muhtemelen burada yaşayan çeşitli şahinler, doğanlar, baykuşlar ve hatta ara sıra görülen kel kartallar nedeniyle. Bu adam böylesine acımasız bir ölümü hak edecek.
Ne yapmış olmalıydı? Ama belki de daha önemli soru şuydu: böyle bir şeyi kim yapmış olabilirdi? Tamamen yetişkin bir adamı oraya çıkarmak için gereken gücü hayal bile edemiyordu. Ginger ileri geri gelip havlarken ben hala şokun etkisindeydim. İnanın ya da inanmayın, neredeyse polisi aramamayı planlıyordum. Çünkü istediğim son şey mülkümde bir cinayet soruşturması olmasıydı. Bu düşünce muhtemelen yalnızlığıma ne kadar değer verdiğimi daha iyi anlatıyordur. Ancak sonuçta ahlaki bir pusulam olduğunu keşfettim ve Ginger ile ben yetkilileri çağırmak için eve doğru yol almaya başladık. Cesedin en az 10 metre yükseklikte olması gerekiyordu. Ayrıca kütüğün toprağa ne kadar derin nüfuz ettiğini sadece tahmin edebiliyordum. Gördüğüm kadarıyla o kütük yüzeyin 5 ile 6 metre arasına kadar uzanıyordu. Ölen adamınsa yaklaşık 90 kilo civarında olduğunu tahmin ettiğim için böylesine derine inmesi gerekiyordu. Bu kütüğü dik bir pozisyonda sabitlemek için kesinlikle derin ve büyük bir delik gerekecekti. Ve insan vücudunu delmek için böylesine keskin ve mükemmel bir ucu oymak için ne tür bir alet kullanılmıştı? İnsan ellerinin ve manuel bir aletin bunu yapamayacağını anladım. Böyle bir iş için makineler ve muazzam bir insan gücü gerekecekti. Bunun başka bir yolu yoktu. Hadi eve gidelim dedim köpeğime. Sakin ve ürkmemiş görünmeye çalışarak. Ama sesime tepki veren tek şey o değildi. Tam o sırada durduğumuz alanın iki yanından ağır bir şeyin yavaşça yanımızdan geçtiğini duydum. Suçluyu göremesem de cesedi delen kütük büyüklüğündeki mızrağın diğer tarafındaymış gibi geliyordu. Bunu yapan her neyse bizi gölgelerden izliyordu. Ayak sesleri yaklaşırken Ginger her zamankinden daha yüksek sesle inlemeye başladı. Yakınımızdaki her neyse ona rakip olamayacağımızı görüyordu. Hiçbir şey söylemeden köpeğimin tasmasını tuttum ve onu nazikçe bizi eve götürecek yöne doğru çektim. Başka bir kelime daha söylemek istemiyordum ve Ginger'ın sızlamasını bırakmasını istiyordum. Kaçmak için ne kadar cazip gelse de o ormandaki her neyse bizim korktuğumuzu bilmesini istemiyordum. Köpeğimin tasmasını dikkatinin önde olmasını istediğimi ifade edecek şekilde tuttum. Birkaç kez arkamıza bakmaya çalıştı ama hemen onu durdurdum. Ev yolunun yarısında yaklaştığımız için arkama kısaca baktım. Tam bir dönüş yapmadım çünkü bizi takip eden her neyse onunla tam göz göze gelmek istemiyordum. Ama çevresel görüşümle onun kocaman ve iki ayaklı olduğunu anlayacak kadarını görebiliyordum. Bu şey benden en az 2 kat daha uzun olmalıydı. Soğuk kahverengiydi ve cüsseli görünüyordu. Arkamı dönersem kötü bir şey olacağı konusunda garip bir his vardı içimde. Tıpkı Yunan mitolojisi karakteri Medusa'nın gözlerine bakmak gibi. Bunu bende ve muhtemelen köpeğimde olumsuz bir etki yaratacağını hissettim. Eminim birçok köpek sahibi bunu anlayabilir. Evcil hayvanımın hayatının benimkinden çok daha önemli olduğunu hissettim ve onu korumak için elimden gelen her şeyi yapmak istedim. Bunu yapmanın bir şekilde Ginger'ın hayatını kurtaracağını bilseydim, tereddüt etmeden kendimi ona teslim ederdim. Evim nihayet görüş alanıma girdiğinde köpeğimin tasmasını bıraktım ve ona eve koşmasını söyledim. Sadece koştuğumu görmek bile onda aynı tepkiyi almaya yetiyordu. İçeri girdiğimizde kapıyı arkamızdan kilitlediğimizde buna inanamadım. O yaratığın kapıyı rahatça kırıp evime zorla gireceğinden korktum. Ama her şey sessizdi ve dışarıda dolaşan hiçbir şey yoktu. Yerel şerifi arayıp bulduklarımızı anlattım ve suçlunun hala serbest olduğunu söyledim. Gördüğüm şeyin bir canavar olduğunu hiç söylemedim.
Çünkü dürüst olalım. Ona hiç doğrudan bakmadım. Ama insanlık dışı bir şeyin bu vahşi eylemi gerçekleştirdiğini, beni ve köpeğimi eve kadar takip ettiğini biliyordum. Şerif istasyonundan başka biri o gece beni aradı ve hiçbir şey bulamadıklarını, ancak başka bir şey olursa mutlaka kendilerine haber vermem gerektiğini söyledi. Bana karşı samimi olduklarından emin değildim. Garip bir şeyle karşılaşırlarsa bana hiçbir şey açıklamayacakları hissine kapıldım. O gecenin çoğunda uyanık kaldım. Sık sık pencereden dışarı baktım ve o zaman ormanın derinliklerinden gelen ışık parıltısını gördüm. Neler olup bittiğini görmek için ne kadar meraklı olsam da en son istediğim şey oraya geri dönmekti. Yerel hükümet bir şeyle ilgileniyorsa ertesi gün bunu öğrenebileceğimi düşündüm. Ertesi gün Şerif'i tekrar aradım ve ona ışıklar hakkında her şeyi anlattım. Ancak hiçbir şey bilmediği konusunda ısrar etti. Fakat ertesi gün kapımı FBI ajanı olduklarını söyleyen 2 kişi çaldı ve konu hakkında sorular sorup not aldılar. Sonra da bu konu hakkında kimseye hiçbir şey söylememem gerektiği konusunda uyardılar. Milli güvenlik ile ilgili bazı durumlar yüzünden deyip ayrıldılar. Kanalımıza destek için abone olmayı ve aynı zamanda bildirim sesini açmayı unutmayın. Ayrıca Instagram'da 450 bin kişilik kapatılan sayfamız yerine yeni bir Instagram sayfası açtık. Gizemler ve Bilinmeyenler 3 olarak devam ediyoruz. Orada da kanalımıza destek vermek için takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.